Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes Yemek Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tekli pide tarifim var. İster yemek yanında, ister çay yanında tüketebileceğiniz, içi kaşar peyniri dolgulu, yumuşacık, çok nefis pideler oldu. Umarım beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum ve hemen tekli pidelerimi yapmaya başlıyorum. Pidelerin hamuru için yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Hamur çabuk gelişmesi için sütü mutlaka ılık kullanalım. Sonra 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant kuru maya. Sizler için ölçtüğüm kuru mayayı tam 1 yemek kaşığı dolusu oluyor. Sonrasında bu eklediğim malzemeleri ununu eklemeden öncesinde şeker ve maya eriyip aktif hale gelmesi için biraz karıştırıyorum. Mayası eriyince 4 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamuru kolay yoğurmam açısından kaşıkla önden toparlama işlemini yapıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm 200 ml standart su bardağıdır. Hamuru böyle kaşıkla biraz toparladım. Şimdi de elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur çok yumuşak bir kıvamda olması gerekiyor. Onun için elinizi salmasını beklemeyin. Hamur özleşince tam da bu aşamada 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve elimi saldırıp toparlama işlemini yapıyorum. Sonra üzerine kapağını kapatıp sıcak ortamda yarım saat bekletiyorum. Hamurun çabuk gelişmesini isterseniz kalorifer petek yanına bırakabilirsiniz. Bir de başta söylediğim gibi mutlaka sıvı malzemelerin ılık olmasına dikkat edelim. Eğer tarifimi birebir uygularsanız sonucundan çok memnun kalacaksınız. Yarım saatin sonunda gelişip kabaran hamuru masaya biraz un serperek alıyorum. Sonrasında içinin maya kokusu gitmesi için şöyle masada da birkaç kez toparlayarak yoğuruyorum. Ve hamur kartı ile 4 eşit parçaya bölüp 4 tane beze yapıyorum. Bezelerimin 4'ünü de hazırlayınca 3'ünü kenara alıp diğerini çok az un serperek elimle bastırıp tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Bu kadar açmamız yeterli. Önceden rendeleyip hazırladığım 200 gram kadar kaşar peynirinden tam ortasına bırakıyorum. Sonrasında uç kısımlarını birleştirip tekrar yuvarlayarak beze haline aldırıyorum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 200 gram kaşar peynirini de bezelerin sayısı kadar 4'e böldüm ve her bir bezeye eşit bir şekilde bırakıyorum. Bu şekilde diğer 2 bezeme de aynı işlemi uygulayıp 4'ünü de hazırlıyorum. Şimdi de artık fırın tepsime pişirme kağıdını serdim ve hazırladığım dolgulu bezeleri üzerlerinden tekrar bastırıp
Gene tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Sonrasında tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye dördünü de alınca üzerlerinden biraz daha bastırıp genişletip iyice düzeltiyorum. Sonra tepsi mayası için üzerine önce pişirme kağıdı örtüp ardından bezle hava almayacak şekilde kapatıyorum. 20 dakika boyunca bekletip kabarmasını sağlıyorum. 20 dakikanın sonunda üzerini açıyorum ve bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı döküp güzelce çırpıyorum. Yumurta sarısını çırptıktan sonra pidelerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürünce ardından parmaklarımla bu şekilde bastırıp pide şeklini veriyorum. Şekil vermesi de diğer işlemler gibi hem çok kolay hem de çok zevkli oluyor. Pidelerin şekillerini tamamlayınca isteğe göre üzerlerini beyaz susam, kırmızı susam ve çörek otu ile süslüyorum. Artık pidelerimizi pişirebiliriz. 200 derece fanlı fırında alt üst ayar açık olacak şekilde 20 dakika boyunca pişiriyorum. Fanlı fırın olması fark etmez, her türlü fırında pişiyor. Ben fanı poğaça gibi hamur işlerinde açık kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu pişirme süresi her fırına göre değişiklik gösterebilir. Onun için de kontrol ederek pişirmenizi öneririm. Çünkü çok kısa bir sürede pişiyor. Üzerleri böyle kızarınca da çıkartabilirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli oldular. Ön sıcağı çıkınca hemen tepsiden alıyorum. Ve sizlere yumuşaklığı ile içinde göstermek isterim. Gerçekten lezzette ve yumuşaklıkta rekor kıracak diyorum bu pideler. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi deneyip beğenirseniz yorumlar kısmına küçücük bir emoji bırakmanızı istiyorum. Sizlerin görüşleriniz benim için çok önemli ve değerli. İnanın çok mutlu olurum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.